Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir kurabiye tarifi hazırladım ki inanın ki bugüne kadar bu kıyırlıkta ve bu lezzetteki kurabiye tarifini hiçbir yerde görmediniz ve denemediniz. Böyle kıyır kıyır ağzınızda eriyecek bir kurabiye tarifi. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Sizler de bu güzel tarifimi beğenecek misiniz? Evet, kurabiyemizin hamurunu hazırlamakla başlayalım. Kabımın içinde 250 gram oda sıcaklığında eritmiş olduğum margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 1 çay kaşığı da tarçın ilave ediyorum. 1 pakette kabartma tozu ilave ediyorum. 1 tane de yumurtamın sarısını ilave ediyorum. Akını kurabiyemin üzerinde kullanacağım. Şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım unumu almadan önce. Tamam, yeterli. Burada 4 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne veya unumuzun kalitesinden kalitesine de kullanmış olduğumuz un miktarında değişiklik gösterebiliyor. Biraz daha un ilave ediyorum. Evet, başka da un ilave etmeyeceğim. 4 bardak unumun 3,5 bardağını kullandım. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Evet, hamurumu pürüzsüz haline gelinceye kadar yoğurdum. Şimdi hemen böyle kenara topluyorum hamurumu. Şöyle kurabiye hamurumun yumuşaklığını da göstereyim. Kurabiyemizin hamurunun yumuşaklığı ve kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi elimi yıkayıp kurabiyemin şeklini vermeye başlayacağım. Evet, elimi yıkadım. Şimdi hemen böyle ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum. Avucumun içinde yuvarlayıp kenara alıyorum. Yine ceviz büyüklüğünde bir parça aldım ve avucumun içinde yuvarlayıp kenara alıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi yumurta akıma batırıyorum. Sonra susamıma batırıyorum. Bu arada kullanmış olduğum susam miktarım da 2 su bardağı. Yan taraftaki yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Şimdi yine hamurumu önce yumurta akıma batırıyorum. Sonra susamıma batırıyorum. Yine tepsimin içine alıyorum. Yine hamurumu yumurta akıma batırıyorum her tarafına. Sonra susamıma batırıyorum. Bu şekilde. Ve tepsimin içine alıyorum. Yine hamurumu önce yumurta akıma batırıyorum her tarafına gelecek şekilde. Sonra susamıma batırıyorum. Böyle bu şekilde.
Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Hepsini yapıp bitirdim. Şimdi böyle bıçağımla ortasına bir çizik atıyorum kurabiyemin. Çok da aşağıya inmeyin. Ortasına kadar inmeniz yeterli. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp kurabiyemi alt üstü kızarana kadar pişireceğim. Yine de sizler kontrollü bir şekilde pişirin arkadaşlar. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebilir. Evet, kurabiyem pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda 20 dakikada pişti. Şimdi tamamen soğusun. Soğuduktan sonra servis tabağımın içine alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Kurabiyelerim tamamen soğudu. Hemen böyle servis tabağımın içine alıyorum. Hemen böyle bir tanesini alıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle altına da göstereyim. Yani bakar mısınız, dokunduğum andan itibaren un gibi dağıldı kurabiyemiz. Kesinlikle tavsiye ederim yapmanızı. Çünkü çok güzel ve çok kıyır bir kurabiye tarifi oldu. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Kendim yaptım diye abartmıyorum. Yani dokunduğum andan itibaren bakar mısınız, un gibi dağılıyor. Yani sizler de izleyince göreceksiniz ne kadar kıyır kıyır bir kurabiye tarifi olduğunu ve bütün bildiğiniz kurabiye tariflerini unutacaksınız. Bu kurabiye tarifini izledikten sonra asla abartmıyorum. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmek istedim. Ve beni de buraya kadar izlediyseniz, hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Eğer tariflerimi de beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.